Herkese iyi akşamlar. Aracı biraz şarj etmeye gideceğim. Bu arada da MG4'ün ısı pompasının nasıl aktif edildiğini ve ne işe yaradığını anlatacağım. Hadi başlayalım. MG4 Luxury modeli için konforta da bu şekilde kullanılıyor ama Luxury'de bir de ısı pompamız var. Bu yüzden MG4 Luxury'nin ısıtma ve soğutmasıyla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi ana sayfadayız. İster şuradaki bakın klima tuşuna basıp klimayı açarız. Şöyle göstereyim. Ama ayarlara girmek için daha iyisi şöyle. Telefon biraz tam odaklayamadı. Şöyle şey yapayım. Odakladı şimdi. Sağa çektik. Bakın şurada görüyor musunuz? AC ayarımız var, yani klima, ısıtma, bütün ısıtma soğutma ayarları burada. Şimdi öncelikle herkesin bildiği oto. AC'ye bastığımızda klimayı çalıştırıyor. Bu basılı değilse sadece fan çalışıyor. Şöyle göstereyim hatta. Şuradan açayım. Bakın şu anda klima çalışıyor. Şöyle bastım. Şu anda sadece fan çalışıyor. Hatta çalışsın. Şu Eco moduna sonradan geleceğim. Onun dışında cama vermek için buraya, ayaklara da vermek için buraya veya şunu oto yaparız. Hepsini kapatırız. Her tarafa eşit verir. Şimdi bakın öncelikle şu direksiyon ısıtmamız var. Direksiyon ısıtma şu anda çalıştı. Direksiyonumuz kış için. Eğer elleriniz soğuksa veya direksiyon çok soğuksa, sıcak hissetmek istiyorsanız açabilirsiniz. Ben kullanmıyorum onu. Koltuk ısıtmamızın 3 ayarı var. Şöyle açtığımızda ilk 3, 2 ön koltukta da var bu arada. 2, 1 ve kapandı. Çok basit, koltuk ısıtma gayet hızlı. Zaten araç elektrikli olduğu için direkt çok seri şekilde ısıtıyor. Çok güzel ısıtıyor, bunu söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar, şimdi asıl önemli olan konuya geleyim. Çünkü bunun yabancı forumlarda da tartışıyorlardı. Yazın sıkıntı yok. Klimayı açıyoruz, soğuyor. Fakat bu araç elektrikli olduğu için ve bizim içten yanmalı bir motorumuz olmadığı için kışın ısıtma işinde yine enerji harcıyoruz. Ve bu ısıtma çok yüksek derecede enerji tüketiyor. Bunu azaltmak için MG4'ün Luxury modelinde ısı pompası var. Bu ısı pompası, yani soğuktan ve kışın kullandığınız ekstra enerjiden ısıtma için %20 civarında bize tasarruf sağlıyor. O da şöyle. Şimdi şu şekilde bakın geldi. Kış oldu. Siz buradan arttırdınız. Arttıralım. Arttırdım. Bu arada buradaki dereceyle arabanın verdiği derece hiçbir zaman tutmuyor arkadaşlar. Yani sıcak hissetmek istiyorsanız en az 28'den başlaması lazım. Yani 28'deyken 22-23 dereceleri hissettiriyor. Bunu tam ayarlayamamışlar, bu derece sayısını. Onu söyleyeyim. Açtığınız zaman şu şekilde kışın klima açık halde bile siz ısınamazsınız. Şu şekildeyken. Niye biliyor musunuz? Bakın burada Eco var. Bu Eco'yu kapatmanız lazım. Yoksa ısı pompası devreye girip o ısıyı size vermiyor. Aynı zamanda ısı pompası sadece ısı üretmiyor. Pildeki fazla sıcaklığı, motorun ürettiği sıcaklığı alıp içeri veriyor. Yani ne kadar ısı toplayabilirse, ne kadar bize enerji tasarrufu yaptırabilirse onu yapmaya çalışıyor. Isı pompası o yüzden çok güzel bir şey. Şimdi sadece bu yetmiyor ama bunu yaptınız, araç yine ısınmaz. Allah Allah dersiniz, niye ısınmıyor? Üşürsünüz yani, söyleyeyim. Sonra şuradaki ayarları görüyorsunuz değil mi? Buraya da geleceksiniz. Diyelim ki aracı Eco modda kullanıyorsunuz. Bakın aldığınızda hep bu açık olur. Follow Eco Drive Mode. Eco'da kullandığınız zaman yine Eco'da kalır ve ısı vermez. Ayrıyeten bunu da kapatmanız gerekiyor. Yani hangi modda kullanırsam kullanayım, eğer ben bu Eco'yu kapattıysam, şuradaki Eco'yu kapattıysam ve sıcaklığı artırdıysam bana o sıcaklığı ver diyorsunuz. İşte o zaman araç o sıcaklığı size vermeye başlıyor. Tabii bu bize yeni geldi fakat İngiltere'de 2 yıldır kullanılıyor bu araç. İrlanda'da 2 yıldır kullanılıyor. Oradaki kullanıcılar hep sıkıntı yaşamış. Bu daha sonra çözülmüş. Çok fazla ayar var. Önce bunu kapatacaksınız. Bunu kapatmanız yetmiyor. Daha sonra gelip buradaki Follow Eco Drive modu kapatmanız lazım ki ısı pompası çalışmaya girsin. Çünkü ısı pompası da şöyle diyeyim size. Isı pompası saatte yaklaşık 1 kWh'lik enerji harcıyor. O yüzden onu devamlı buralarda kapatmışlar ki fazla enerji gitmesin. Hatta şunu da göstereyim. Şimdi klima kısmı böyleydi. Çok basit zaten. Bunu geçtik. Pil demiştim. Şunu tekrar göstereyim çünkü göstermiştim ama bu arada bakın 6 ampere ayarladım. 0.8 kW'la yavaş yavaş şarj olsun diyorum. %80'e duracağım çünkü %72. Enerji consumption'a geliyoruz. Burada Intelligent Battery Heating var. Görüyor musunuz? İşte bu kışın bizim en çok işimize yarayan şey. Eğer iSmart'ımız olsaydı yine MG'ye burada sataşacağım. Ah MG, Türkiye MG, Doğan Trend. Şu iSmart'ı getirin bize. Evden çıkmadan bunu cep telefonunuzdan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Otomatikman arabanıza bağlanıyorsunuz. Ve arabanın pilini ısıtıyor bu. Pil ısınca ne oluyor?
kışın özellikle gerekli sıcaklığa ulaştığı için hem performans artıyor hem de daha az enerji yiyorsunuz. Çünkü sıfırdan soğukken araca bindiğinizde kendini ısıtana kadar daha çok enerji tüketiyor. Ve pilin sağlığı da azalıyor bu şekilde. O yüzden bu çok güzel bir şey, fakat bunu açtınız. Unutmayın sakın bunu açık. Çünkü bu saatte yaklaşık 7 kWh enerji tüketiyor. Sadece araca binmeden önce açın veya şarja giderken, kışın şarja gidiyorsunuz. Şunu açın 15 dakika önceden veya 10 dakika önceden. Piller ısınsın, iyi şarj olsun. Hem şarj hızını artırıyor, performansı artırıyor, pilin sağlığını uzatıyor ve size fazladan menzil veriyor. Bu ikisi aslında ortak çalışıyor. Bu Intelligent Battery Heating ile. Aynı şey olmasalar da birisi oradaki sıcaklığı topluyor. Bu ısıtıyor. Yani fazla olanı o alıyor. Bu da az olanı veriyor. Aracın sistemleri çok güzel ama bu trikleri doğru şekilde uygulamanız lazım. Açıp unutursanız fazladan enerji tüketirsiniz. Ve şöyle gelelim şuraya. Ve bunu böyle açık bırakırsanız bu sefer de ısınamazsınız. Isı pompanız çalışmaz. Isı pompanızın çalışması için bu ayarların kapalı olması lazım. Evet, atladığım bir şey varsa, yine ısı ile ilgili bir şey soracaksanız yazın arkadaşlar, cevaplayayım. Ben özellikle bunu, çünkü bu ısıtma olayı, kışınki ısıtma olayını çoğu insan atlamış, yurt dışında da böyle olmuş, herkes sıkıntı yaşamış. O yüzden değinmek istediğim nokta aslında buydu. Diğer konular hakkında da soracaklarınız varsa sorun, yine cevaplarım. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.